Evet, bugün biraz farklı Konyalıların oturak alemi gibi oturarak bir şey yapalım. Bugün aslında programımızdaki konu ahlak ve edep. Tabii geçen sene Kırkambar programları yaparken hatırlarsınız ahlak üzerine bir program yapmıştım ve ahlak ve etik kavramlarının farkları üzerinde durmuştum. Bugün biraz daha böyle hatıralar üzerinden tanıdığım ahlak örnekleri, edep örnekleri üzerinden anlatmaya düşündüm. Öncelikle şunu söylemek lazım. Ahlak bizim için hayatın bir kenarı, köşesi, ayrıntısı değil. Yani müminler için ahlak kulluğun bizatihi kendisidir. Kulluktan doğar ve kulluğu doğurur. Yani güzel insan dediğimiz, güzel kul dediğimiz insanlar aslında ahlaklarıyla güzeldir. Hocam çok bilgili, ahlakı o kadar iyi değil ama ilmi çok. İşte bu İslam'da yaramıyor. İslam'da birinci kriter ahlaktır. İlmi talep etmede de ahlak. Yani bilgi edinmek de öyle kafana göre saldım çayıra, mevlam kayıra değil. Orada da bir edep var, orada da bir ahlak var. Mesela ben musiki meşk ederken de o da bir ilimdir. Her alan bir ilimdir bu arada, onu da söyleyelim. Yani PVC pencere tamiratı da bir ilimdir İslam'a göre. İnsanın o ilmin mutlaka gereklerini öğrenmesi gerekir. Maişeti için hangi işi yapıyorsa yapsın insan, bürokratlık, öğretmenlik, aklınıza gelen her şey, o işin ilmini öğrenmesi farz oluyor. Çoğumuz bundan haberdar değiliz. Yani işini savsakladığın zaman, işin konusunda bilgini artırmadığın, donanımını yükseltmediğin zaman aslında Allah katında günah oluyor. Mahşerde hesabı var. Yani öyle hafif bir konu değil. Efendim ben zaten bu öğretmenler arasında yeter bana yani. Bunlar zaten döküntü. Ben gene idare ederim. İdare ederim diye bir şey yok. Kullukta böyle bir şey yok. Kullukta hep daha iyi, daha doğru, daha güzel olma çabası var. İlim yolunda da böyle, sanat yolunda da böyle. Hangi konuda olursa olsun böyle. Analık, babalık öyle. Hepsi öyle. Dolayısıyla hayatı tamamen kuşattığı için İslam dini, hayatın tamamı da ahlak alanı. Yani ahlak dışında bir alan yok. Doğruluk ve yanlışlık demektir ahlaklık, ahlakilik. Bir şeyin doğru veya yanlış olması ahlakı belirliyor. Bu farklı dinlere göre, farklı ideolojilere göre biliyorsunuz doğru ve yanlış eylemler, yöntemler fark eder. Bu örnekleri sık sık veriyorum. Mesela bugün faiz Batı'da ahlaki bir eylemdir. Faiz almak, vermek ahlak dışı bir eylem değil. Yani etik dışı diyelim. Fakat İslam'a göre kulluğun zıttıdır yani. Neden? Çünkü paradan para kazanmak caiz değil. Mutlaka emek olması gerekir, mutlaka üretmek gerekir. Hatta ürettiğinden kazandığını da fakirlere vermen gerekiyor. Yani İslam öyle bir şey ki hem üretimi teşvik ediyor, ticareti teşvik, üretimi, bilmeyi ve bir yandan da vermeyi de teşvik ediyor. Yani hep bana değil. Şimdi bunlar hepsi çok önemli şeyler. Batı'daki zenginliğin asıl kaynağı nefsin önünün açılması. Yani kilise otoritesinin 1400'lerden, 1500'lerden, Rönesans'tan itibaren çözülmesi aslında nefsin önündeki otoritelerin tasfiyesi anlamına geliyor. Nefsaniyetin önü açık. O yüzden para kazan, nasıl kazanırsan kazan. Şöhret kazan, görünürlük kazan, güç kazan. Bunun yolları hep mubah. Mubah değil dediklerine bakmayın. Mubah. Yani zenginsen hak etmişsindir. Nasıl zengin olursan ol. Bugün Elon Musk diye bir adam var. Dünyanın en zengin adamı galiba şu anda. Mesela o adam o parayı nereden kazandı, nasıl kazandı? İşte Apple'ın sahibi Steve Jobs vardı. O adam nasıl kazandı? Bunların hepsinde karışık işler var. Tabii ki.
Hepsinin servetinde bu gibi yöntemler var. Ama o konuda kimse onu suçlamıyor. Çünkü herkes aynı doğru ve yanlış skalasına uyuyor. Hepsinin nefsinin önü açık. O senden daha iyi becermiş. Sen de becer. Sen de yapabilirsin manasında söyleniyor. Şimdi biz mesela musiki meşk ederken bizde genelde nedir? İşte meşk deyince Osmanlı döneminden gelen bir kelime. Dolayısıyla günümüzle ilgisi yok sanıyoruz. Halbuki var. Her konuda meşk yapıyoruz, haberimiz yok. Yani mesela kimi takip ediyorsun, kimi daha çok seviyorsun, kimin kitabını okuyorsun, mesleğini sana öğretenler kimlerdir, hizmet içi eğitimini kimden alıyorsun, o sevdiğin, aklında kalan şeyler. Bunlar da bir meşktir. Sürekli, istikrarlı bir şekilde bilgi edindiğin ortama meşk diyoruz. Musikide de bu böyle, hat sanatında da böyle, bürokratlıkta da böyle, mühendislikte de böyle. Biliyorsunuz hep söylenir, yani bu benim ustam. İşte bankacılık konusunda benim hocam budur denir. Her konuda öyle deniliyor. Dolayısıyla insan aslında insandan bir şeyler alarak olgunlaşıyor. Şimdi doğru bir kaynaktan, doğru bir ahlaktan beslenince insanın kendisi de öyle oluyor. İstemese de. Kokusu siniyor. Kimle oturup kimle kalktığın, kimi hoca, üstad bellediğin çok önemli. Şimdi Saadettin Ökten hocamızla oturup kalkarsan, onun videolarını takip edersen, onun kitaplarını okursan, ona önem verirsen, hayatında bir yeri varsa, mutlaka sen Saadettin hocama benzemeye başlarsın. Yani sesin değişir, bakışın değişir, onun anlattığı şeylerden aldığın ibretler, senin günlük hayatını, evlilik hayatını, iş hayatını etkilemeye başlar. Bu gerçekten çok doğal bir süreç. O yüzden Resulullah Efendimiz buyurmuş, kişi arkadaşının dinindendir. Yani arkadaşların nasılsa ahlakları, sen de o ahlaka bürünüyorsun haberin olmadan. İnsan insana bulaşıyor. En bulaşıcı varlık insandır. Güzelliği de bulaşır, kötülüğü de bulaşır. İyi ahlakı da bulaşabilir, kötü ahlakı da bulaşabilir. Şimdi bizim mesela meşkte üstadımın, Allah selamet versin, Ankara'da memuruz. Hocam da devlet su işlerinde bir mühendis, sondaj şube müdürü. Ama mesela onun ofisine ben mesai saati sonunda gidip salı akşamları meşk yapıyoruz. Bir eyyam öyle gitti. Yani bir devlet dairesinde müzik icra ediliyor mesai sonrası. Bu pek rastlanan bir şey değil. Ama Osmanlı'da öyle değil. Osmanlı'da bir devlet dairesi önünden geçerken musiki sesi duyabilirsin. Çünkü eğer bir bürokratın üstadı, amiri, musiki konusunda yetkin birisi ise, bir bürokrat, yeni giren bir bürokrat da o konuda meraklıysa, ona iş yerinde de meşk edebilir iş aralarında. Bizde bunlar garip gözüküyor. Geçen Ankara'da sermaye piyasası kuruluna çağırdılar. İşte personellerine bir konferans vardı. Orada da onu anlattım. Yani biz aslında renksiz olmayı erdem gibi anlıyoruz. Özellikle devlette öyledir. Yani bürokratlıktan başka hiçbir iş bilmezler. Bunu övünerek söylerler. Yani kişisel bir renkleri yok. Ne müzikten anlar, ne resimden anlar, ne hayatında bir hobisi vardır. O yüzden emekli oldukları zaman bunalıma girerler. Yani ben emekliyim, ben daha canlandım Allah'a şükür. Üzerimdeki yükler kalkınca, memurluk çilesi, çilehanesinin kapısı açılıp kaçınca ben hürriyetime kavuştum yani. Sevdiğim işlerle uğraşıyorum elhamdülillah. Sizler de sağ olun, geliyorsunuz, şeref veriyorsunuz. Benim için en iyi şey bu, en güzel şey. Hayatımda hep en kıymet verdiğim şey. Ama mesela çoğu bürokrat öyle değil. Çünkü öyle yetişmiyorlar. Yani onlar odalarında müzik dinlemeleri bile yasaktı mesela ben girdiğimde Devlet Planlama Teşkilatı'na. Odasında ilk defa müzik açıp dinleyen bendim. Ve çok garipsediler. Yasak değil ama hani garipsiyorlar, böyle bakıyorlar.
Ben işte takılmadım. Yani bürokrasi hayatım öyle geçti. Dolayısıyla renksizlik bizde sanki şey gibi, garantili bir yol. Kimseye işte zararın olmaz. Renkli olursan sorun var. Genelde de öyle oluyor. Yani renkli memurlar, renkli mühendisler, renkli doktorlar daha az bürokrat, daha az mühendis, daha az doktor sayılıyor. Yani bu adam demek ki doktorlukla ilgilenmemiş ki, bak müzikle ilgileniyor. 5 para etmez. İşte bu bürokrat resimle ilgileniyor, edebiyat, felsefe neyse bir şeylerle ilgileniyor. Demek ki bu herifin işi gücü yok. Boş işler. Bu bize söylendi. Havadan işler. Yani havadan işler dediğiniz sizin mesai çok yoğun geçen yıllarımız öyle geçti. Çok yoğun geçen mesai için de kendinizi zenginleştirmek için ek çabalamanız sonunda elde ettiğiniz şeyler bile kınanıyor. Maalesef genel anlamda biz toplumumuzda böyle bir değer insanlara vermiyoruz. Yani çok yönlü olmak çok tebrik edilen, onaylanan bir şey değil. Hani o işi yapmayan adam gibi. Bu boşta geziyor ki bu işlerle uğraşıyor. Onun bir sebebi daha var. Çünkü çok yönlü insan pek görülmüyor. Yani bakkal bakkaldır. Başka bir vasfı yoktur. Efendim esnaf esnaftır. Bürokrat bürokrattır. Doktor doktordur. Başka bir kişisel özelliği olmayacak mı bu adam? Yok yani. Gerekmiyor. Halbuki İslam medeniyetinde işte siz de biliyorsunuz hezarfen dediğimiz çok yönlü olan insanlar çok yaygındır. Çünkü olması beklenir. Bir insandan çok yönlü olması bekleniyor. Çünkü hayatı tamamıyla yaşıyor. Kulluk demek hayatı sadece bir yanda yaşamak değil. Kendisine verilen bütün nimetlerin hakkını verebilmek. Bana şiir kabiliyeti verilmiş. Şiir yazmadan niye durayım? Şiir okumadan niye durayım? Benim gelseydiniz yıllar evvel, öyle bir şans olsaydı, Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki odama girseydiniz, benim masamın üstü bir öbek iş varsa, bir öbek felsefe kitapları, bir öbek şiir, bir öbek müzik notaları, masamın üzeri böyle. İşimi bitirince hemen onlara dönelim. Dedikodu yapmam. Günlük siyasi hiç sevmem, hala yapmam. Genel ama entelektüel, dünya nereye gidiyor, Türkiye nereye gidiyor, arkadaşlarımız gelir. Onlarla çay içerken tartışırız, konuşuruz. O ayrı mesele. Ama bilgi üzerine konuşulur. Çünkü oraya gelenler kahve muhabbetine gelmiyor. Yani kahve içsek de kahve içilen her sohbet kahve muhabbeti değil. Kim olduğuna bakıyor. Dolayısıyla zenginleşiyorsun. Yani senin fikrinin karşıtı olan bir fikirde olan insanla da oturup muhabbet ettiğin zaman sağcı, solcu, golcü fark etmiyor. Eğer kalitesi varsa mutlaka insana bir şey katıyor. Şimdi dolayısıyla biz de ahlak, edep deyince hep böyle işte efendim burnunu karıştırma oğlum, favorini çok uzatmışsın, bıyığın ağzına giriyor. Lan tamam bunlar da var da bunlar edep. Ahlak, iş yapma tarzı, kişiliğindir. Bunların çok büyüğüdür ve hayatın tamamını kapsıyor. Bir işi nasıl yapıyorsun? İşte ahlak o. Yani bir doktora gidiyorsun, çok ilgili. Mesela geçen bir doktora gittim ben, yazdırmaya. İlaç, şeker hastalığı için. Adam abi, o efendim hoş geldiniz falan dedim. Adam herhalde beni tanıdı. Meşhurum ya. Çakma meşhur yani %20 meşhur olurmuş. Dedim Allah Allah, tanıyan birisi çıktı. Hoşuna da gitmiyor değil, bu nefis çok azgın bir şeydi. Ondan sonra adam öyle güler yüzlü. Sabahın köründe, 8.30 muydu ne? Oo hoş geldiniz falan dedi adam. Tebessüm ediyor. Evet diyor, dinliyorum diyor. Neyiniz var diyor. Adam böyle coşku halinde. Ulan bu adam bir şey mi çekti, ne oldu? Sabah sabah yani afyonu patlamamış adamlara hep alıştığımız için. Abi adam beni tanımıyor. Yani tanımadığını anlıyorum zaten. Fakat çok hoşuma gitti yani. Şimdi mesela o onun ahlakını gösteriyor. Mesela o adamda en azından o adamı tanımıyorum. Hayatın bütününü bilemem. Ailede nasıl birisi, nasıl bir baba, nasıl bir eş, mesela onu bilmiyorum. Arabayı nasıl kullanır,
yayaların üzerine mi sürüyor? Belki orada çok güler yüzlü, dışarı çıkınca manyak gibi bir şey, onu bilmiyorum. Fakat gözlemlediğim, ilişkimiz üzerinden anladığım şey, o adam o anda, o gün ahlaki bir adam. Zaten ahlak böyle bir şey. Yani alışkanlıkla şekillenen bir şey. Eminim başka bir hasta da gelse aynı şeyi gösteriyordur, değil mi? Mesela bunu görünce şaşırıyorsun. Güler yüzlü bir doktor. Ha diyeceksin ki, ulan güler yüzlü nasıl olsun? O da var. Yani bu adam neye gülecek yani? O maaşla, o sistemin içinde çalışmakla, Allah bilir o gün boyu nelerle karşılaşıyor. Düzgün, dürüst bir adam her zaman yokuş yukarı koşan adamdır. Ben size söyleyeyim. Dünyada bütün zamanlarda ve bütün toplumlarda ahlaklı insanlar en çok çile çeken insanlardır. Çünkü bir doğruluğu yaşadığı hayatın realiteleri üzerinde tutarak, kırılmamasına çalışarak koşturan bir adamdır. Sağdan soldan insanlar ona sürekli çarparlar, vururlar. Adam elindeki o yumurtayı kırmamak için hayatı boyunca onunla uğraşır. Büyük çile çeker. Ama o çile insanı insan eder ve hem örnek bir insan olur hem mahşerde inşallah yüzü aydınlanan insan olur. Yani kişi Allah'a nasıl nazarını çevirirse, ne kadar çevirirse dünyası da o kadar aydın olur. Zaten Allah'a nazarı çevirmek dünyadaki işimizdir. Kulluk dünyada, mezarda kulluk yok. Son nefesle beraber kulluk bitiyor. Yani artık imtihan yok, baş ağrısı yok. Ay başını nasıl getireceğiz yok. Emekli maaşlarına %kaç zam yapıldı? Yok. Çoluk çocuğu nasıl okutuyoruz? Yok. Trafik sorunu kalmıyor. Doğalgaz faturası kalmıyor. Son nefeste bitiyor. O yüzden bu bitmeden önce ince, güzel, doğru insan olmamız lazım. Allah bizden bunu bekliyor. Bu mühleti onun için veriyor. Hayat bir mühlettir. Başı var ve sonu var. Ama Allah-u Teala öyle takdir etmiş ki, çok ilginç bir imtihan tabii, çok hikmetleri vardır. Ne dünyaya gelişimizi ne dünyadan ayrılışımızı biz belirleyemiyoruz. Halbuki bu ikisi arasındaki bütün zamanlarda aklım var, iradem var, ben yaparım, ben hallettim, bu işi ben çözerim, okulu ben okudum, bu parayı ben kazanıyorum. Yani ben gidiyor ama ne doğum anında ve evvelinde ne de ölüm anında ve sonrasında ben yok. Bitiyor. O yüzden ne yapacaksak şimdi yapacağız. Yarın değil. Yarın yok. Şimdi, şu anda. Bunun bir örneğini anlatayım. Neden hayatını her anında bir şey yapmaya çalışmak lazım ve güzelce yapmaya çalışmak lazım? Pek çok insan biliyorsunuz yani adakları vardır. İşte bir şey olursa ben şöyle yapacağım. Zengin olursam yarısını fakirlere dağıtacağım. Bir ara hanım öyle dedi, işte ya ben dedi çok zengin olmak için dua ediyorum, sen de dua et. Niye dedim yani? Dedi çok zengin olursam dedi yarısını fakirlere dağıtacağım. Dedim şu anda cebinde kaç para var? Bu tabii yıllar önce oldu. Türk liramız çok değer kazandı. Artık onlar tabii komik rakamlar oluyor ama o dönemde iyi paraydı. Cebinde 40 lira mı ne vardı? Dedim ki senin dedim zengin olacağın gün asla gelmez. Zenginleşsen de zengin oldum demezsin. Hiçbir zengin ben yeterince zenginim demez. Onu fakirlerin sorusudur. Ulan bu adam bu kadar zengin hala ne istiyor? Hala adam bir şeylerin peşinde tırmalıyor. Bunu bazen birileri için bana soruyorlar. Diyorum ki işte bu sen fakir olduğun için bu soruyu soruyorsun. Hiçbir zengin bu soruyu sormaz. Çünkü daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası tabii ki. Fakir der ki ya bu adam nasıl doymuyor? Lan gözü doymadı. Bu kadar serveti var. Holdingleri var, yatı var, katı var. Hala herif işte çabalıyor. Sen onu anlamazsın. Biz fakirler anlayamayız onu. O yüzden hep bu soruyu soruyor. Neyine yetmiyor? Lan yeter, yapma, etme. Halbuki o adam yapmadan duramaz. Şimdi dolayısıyla böyle adamak noktasında da hanıma dedim ki, cebinde dedim 40 liram var, tamam. 20 lirasını bir fakire ver bugün dedim. Dedi ama ben hani zengin olunca asla zengin olduğun gün gelmeyecek. Kaldı ki dedim şu anda yarısını vermezsen 1 trilyonun da olsa yarısını veremezsin. 40'ın 20'sini vereceksin ki
İleride 1 milyon olursa onun da yarısını verebilirsin. Şimdiden kendini alıştır. O yüzden ahlak alışmak demek ve her an bunu yapmak demek. Bir vakit gelsin ben iyi bir insan olacağım. Yani ileride olurum inşallah. Şu anda hiçbir cacık bilmiyorum ama 3 sene içinde bu konuda bir şeyler öğrenmeyi planlıyorum. Asla. O insandan hiçbir hayır çıkmaz. Hemen. Çünkü ömrün garantisi yok. Bunu hepimiz biliyoruz ama öyle değilmiş gibi yaşıyoruz. Size bunun başka bir yansımasını daha söyleyeyim. Mesela biz bu meşke girdiğimiz vakit hocamızla olan ilişki, o da memur, ben de memurum. Fakat hem aileden aldığımız terbiye hem de hocalık ve talebelik terbiyesi gereği biz mesela hocamızın yanında ayak üstüne atmayız, o konuşmadan konuşmayız. Bu meşkte oluyor, yani şarkı okuyorsun, ilahi okuyorsun, neyse. O üflüyor, biz okuyoruz vesaire. Artı mesela bir gün ben geç kaldım meşke. Kapı kapalı, içeride başka talebeleriyle hocam bir şey çalıyorlar. Mesela kapıyı açıp içeri girmem. Çünkü musikinin kendi edebi var. Bir müzik parçası aslında eğlence parçası değil, bize göre. Tevhid ehline göre. O musiki Allah'ı zikreden bir namedir. Ne olursa olsun. O yüzden o demi bozmamak gerekir. Yani ona saygı gereği, o esere, bestecicisine, oradaki icra edenlere saygı gereği aslında mesela musiki sırasında yemek yenmez. Çay ikram ederler mesela, ben çok kızarım. Yıllarım böyle geçiyor. Yani arkadaşlar bazen diyorlar işte Savaş abi işte bir iki müzisyen ayarlasan da işte meşk yapsanız. Onların meşk dediği çalalım söyleyelim. Bunlar da leblebi çekirdek yiyecek, çay ikram. Sağ olsunlar yani ikram ehli insanlar. Böyle çiftlik sahibi arkadaşlarım var, sizin gibi değilim ben. Onlar çağırıyor. Ondan sonra ben onları biliyorum tabii. Telefonla böyle söyleyince diyorum ki oğlum bak geliriz fakat eser okumaya başladığımız anda sakın servis yapma. Ne çay ne şu, herkes otursun sessizce. Çünkü biz musiki ikram ediyoruz. Yani bu insanlar kendiliklerinden bir şeyi size ikram ediyorlar. Ona saygı duymanız lazım. O yüzden çatal kaşık sesleri olmaz. Çay şıngırdatma olmaz. Ortada dolanan adamlar olmaz. Musiki başladığı anda huşu içinde oturup dinlemen lazım. Bitti, ara verdik, ben söylerim. Şimdi ikramları alalım, nerede çay falan diye bağırırım zaten Erzurumlu olmak hasebiyle. O zaman getir. Şimdi biz bu edeplerin hepsinden bir haberiz maalesef. Ve insanları hatırlatmak gerekiyor. Hatırlatınca da biraz kıl adam imajına bürünüyorsun. Yani ne anlatır, şarkı söylüyorsun, türkü söylüyorsun yani. Bir de bize burada poz yapıyor, sanki dünyanın şeyi bu adam. Değil. Yani bir edebi maalesef bu devirde edepleri hatırlatmak gerekiyor. İnsanlar bunu pek düşünmüyorlar. Mesela yandaki komşu, onların diyelim ki yatak odaları ben biliyorum, bizim mutfağı bitişik. Şimdi biz mesela sabah erken kalkınca ben genelde orada musluğu açmamaya dikkat ediyorum. Çünkü musluğu açtığımda onların büyük bir ihtimalle yataklarının, yastıklarının koydukları duvarda. Niye? Çünkü rahatsız ederim. Peki açsam ne olur ki? Bana ne? Şimdi bu bana ne lafı ahlakın tam zıttıdır. Çünkü ahlak aslında başkalarını rahat ettirecek şekilde yaşamaktır. Ama bu ilkesizlik anlamında değil. Yani başkaları nasıl isterse ben de öyle. O değil. Ama o hakkı gözetmektir. Çünkü kulların hakkı var. Benim komşum Müslüman değil de Yahudi, Hristiyan, şu bu olsa, ateist olsa yine fark etmez. Çünkü onun adı kul hakkı, Müslüman hakkı değil. Bunu da karıştırıyoruz. Yani Müslümanın hakkı ayrıdır ama bir de kul hakkı var. Hatta bu kulluk kavramı içine hayvanat da giriyor. Yani onların bile hakkını gözetmek lazım. Şimdi bir kedinin hoşlanmadığı bir davranışı sürekli ona yapmak. Değil mi? Bazıları vardı mesela yolarak severler.
Kedileri ben çok kedi severim. Şimdi o kediye zulümdür yani. Çünkü sevmiyor. Bazı kedi sever, bazısı sevmiyor. Gösteriyor zaten. Onların da karakterleri var. Dolayısıyla ahlak aslında senin dışında ötende olanı düşünerek davranman demektir. Şimdi bunun pek çok yansıması var. O yansımalardan bir somut bir olay anlatayım. Beni çok etkileyen ve yıllardan beri unutmadığım bir olay. İnsan Kur'an okurken, dinimizden güzel şeyleri anlatırken bile nefsini araya koyabilir. Bu çok tehlikeli bir şey. Mesela Kur'an kıraat eden hocalarımız var, hafızlar var. Bazıları çok güzel okur, meşhur, uluslararası olanlar da var. Fakat okuduğunun acaba bilincinde mi? Çünkü ayeti de belki nefsine alet eder. Evet, ayetler de nefse alet edilebilir. Yorumlamada, okumada kendi nefsine biçersen, o makamı karşıdakini etkilemek üzere bir ayet-i kerime okursan, çünkü musiki bilen birisi karşıdakini etkileyecek nameleri kolaylıkla bulur. İşte burada Allah muhafaza Kur'an üzerinden bile vebale girmiş olursun. Bir de Allah'ın ayetini o işe alet etmiş olursun, daha büyük bir vebal olur. Bunun bir örneğini anlatayım. Yıllar evvel, anlattım bunu bilmiyorum. Ankara'da Gençlik Parkı'nda biz arkadaşlarla, orada eski kahveler vardı. Yıkıldı. Anlattım bunu. Neyse bir daha anlatayım. Eğer anlattıysam da. Arkadaşlarla işte 15 günde bir neyzen arkadaşlar. Oturuyoruz 4-5 arkadaş. Orada çay içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Gene bir gün böyle gittim buluşmaya. Bizim neyzen abilerden birisi akrabası olan bir adamı getirmiş. O tanıştık adamla. O da Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müfettişmiş. Onun anlattığı bir olayı hiç unutmadım. Oradan buradan sohbet ederken o adamcağız başından geçen bir olayı anlattı. Bakın ahlak ve edebin çok önemli bir unsuru anlattığı şey. Ben dedi Mersin'e cami teftişine gittim. Oranın en büyük camii. Cuma günüydü. Cuma namazı evvelinde imamla falan personelle teftişimi yaptım. Sonra imam dedi ki hocam işte bugün cuma, sen de isterseniz vaazı siz verin. Tamam dedim. Kendisi de ilahiyatçı falan birisi. Vaaz kürsüsüne çıkıyor abi. Cami tıklım tıklım. Yani böyle binlerce kişi var. Ben diyor anlatıyorum savaşta. İşte bir şey anlatıyorum. İşte ayetler okuyorum, hadisler okuyorum. Ama ayetlerin Arapça orijinal ibaresini okuyorum. Arkadan Türkçe mealini veriyorum. Ben ne zaman Arapçasını okusam bir ara fark ettim. Cemaatin içinde saçı başı dağınık, pejmürde bir adam var. Sakal, saç karışık. Ben ne zaman Arapçasını okumaya başlasam adam bana böyle yapıyor. Böyle yapıyormuş adam. Şimdi bir kere fark ettim. Sonra başka bir yerde gene okuyacağım. Arapça bakıyorum adama, gözüm kayıyor. Adam gene hemen ben ne bir Arapça ibare okusam adam böyle yapıyor. Lan vaazın sonuna kadar gözüm adamda. Anlayamıyorum adam neye itiraz ediyor yani. Bu itiraz yapıyor da oradan da soramıyorum. Böyle içimde ukde oldu. Neyse vaazı bitirdim, ezan okundu. Namaza durduk, aklım o adamda. Yani o adamı yakalayıp sormam lazım. Namaz bitti. Döndüm cemaate baktım, tabii cemaat çıkıyor. Adamı göremedim. İmama söyledim. Dedim ya bu cemaatin içinde böyle üstü başı yırtık pırtık bir adam var. Ha demiş o meczup, o demiş, meşhur demiş o. Ya demiş beni onunla bir görüştürür müsün? Yeri var mı? Onun yeri var hocam demiş. Ben seni götüreyim demiş. Namazdan sonra diyor imam beni tuttu diyor. Adamın yanına götürdü. Adam bir duvarın dibinde oturuyor diyor. Aynı adam. O pejmürde adam. Selamünaleyküm dedim. Aleykümselam dedi adam. Dedim ki kardeş ben vaaz ederken sen böyle arada böyle yapıyordun. Ne demek istedin yani? Demiş ki hoca demiş. Biz Arapça biliyoruz mu demiş cemaat demiş. Yani çoğunluğu bilmez. Ha demiş. Sen demiş ayetin, hadisin Arapçasını okurken nefsin diyordu ki bakın ben sizin bilmediğiniz bir dili biliyorum.
Ben de sana böyle böyle yaptım. Ulan bari ayeti, hadisi nefsine alet etme diye. Ama demiş sen anlamadın. Abi diyor onun üzerine diyor çöktüm diyor, ağladım diyor. Dediği doğruydu diyor. Ben o Arapça ibareleri okurken insanların bilmediği bir dili bildiğimi gösteriyordum bir yandan. İçimde öyle bir his vardı. Kibir vardı. O adam onu bana söyledi diyor. Bakın o adam oradan onu görüyor. Değil mi? Her şey bu gözlerle ilgili değil. Her şey bu bilgiyle ilgili değil. Ve dedi o olaydan sonra dedi ben bir daha içimden bir kibir gelmiyorsa Arapçasını okurum. Ama kibir olacağını hissettiğim anda Türkçesini okuyorum, geçiyorum. Şimdi bakın buradaki incelik de çok önemli. Zaten ahlakın temeli bu. Sağlama. Yani bu işi ben yapıyorum ama nefsime mi yapıyorum yoksa Allah için mi yapıyorum? Bir müminin ahlak ölçüsü budur. En dini gözüken eylemde bile budur. Tabii ki farzlar bunun dışındadır. Çünkü farz zaten yapman gerekir. İçinden nefsani bir şey gelse de gelmese de onu yapman gerekir. Yani millet şey yapmasın diye ben oruç tutmuyorum abi gibi böyle üçkağıtçı çok arkadaşları da tanıdık hayatımızda. Ulan niye namaz kılmıyorsun? Abi millet hani görmesin ben mütevazıyım. Farz namazlarda öyle bir şey olmaz yani. Farz herkes için gerekli olduğu için o değil. Onun üzerindeki incelikler, içindeki dışındaki incelikler. Bu noktada biz tabii ben tanıdığım insanlar vesilesiyle Allah'a şükrediyorum. Çünkü gerçekten güzel insanlar tanıdık. İşte Rasim Özdenören abiyle yıllarca beraber olduk. Nuri Pakdil abi rahmetli hepsi tanıdık. Sezai Karakoç Bey'i tanıdık. Şimdi bunların hepsinde gerçekten çok ilginç edep ve ahlak örnekleri var. Sezai Karakoç bunun rahmetli çok güzel bir örneğidir. Şimdi Sezai Bey kariyeri gereği Maliye Bakanlığı'nda müfettiş olan bir adam. Kariyeri çok parlak bir kariyerdir. Devlette maliye müfettişliği çok önemli bir konumdu. Yani evvelden. Sezai Bey bunu 1960'larda bu mesleğe Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi o dönemin en parlak bir okulunu bitirip oraya giriyor. Fakat o kariyerini bırakıyor. Çünkü o kendi yapmak istediği şeyi yapmak istiyor. Ve ondan sonra devlet katıyla, siyaset katıyla, parayla, pulla ilişkisi yok. Hatta biliyorsunuz en son hacca gitmesi için Diyanet İşleri Reisi telefon ediyor. Mehmet Görmez benim de eski dostum. Mehmet Bey onu arıyor. Üstad diyor işte bu sene hacca sizi götürmek istiyoruz. O da ne diyor? Sezai ve rahmetli. Hac bana farz değil diyor. Niye? Zenginlere belli bir zenginlik düzeyinde olman lazım ki o zenginlik düzeyi modern anlamda bildiğimiz zenginlik değil biliyorsunuz. Yani Müslümanların zengini, günümüzün zenginin fakiri. Zekat nisabına bakarsanız çok zengin var. Çoğumuz belki onun içine girebiliriz. Girince de vermen gerekiyor zekatı. İşte ona malik olanlara hac farz oluyor. Sezai Bey diyor ki bana farz değil. Efendim diyor zaten biz grupla götürüyoruz. Hani devlete böyle bir kota veriliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bir grup halinde ücretsiz götürüyor. Sizi de işte orada düşünüyoruz. Deyince bu sefer ne diyor? İnsanların verdiği vergileri ben kendim almak istemem. Kabul etmiyor. Şimdi bu büyük bir ahlaki düzey. Biz öyle insanlar biliyoruz ki hacca gitmeyi neredeyse turistik bir gezi haline getiriyor. Hatta bir ara bana da teklif ettiler söylemesi ayıp. Devletteyken. İşte bir uçak ayarladık. Umre'ye gideceğiz hafta sonu. Savaş abi sen de gel. Dedim ki oraya gidip kirletmeyin oraları. Sizin de kirletmemenizi tavsiye ederim. Yani oraları fazla ayak yolu haline getirmeyin. Tabii ki farz olunca gidersin. Umreni hayır niyetle yaparsın ama
insanların haklarını kullanarak değil. Yani bu vergileri kullanarak değil. Şimdi bu hassasiyet maalesef çoğumuzda yok. Yani babamızın malı gibi, babamızın yetkisi gibi. Hemen işlere öyle bakıyoruz. Yani kendi şirketin, efendim kendi devletin, kendi tezgahın gibi bakıyorsun. Bunlar büyük ahlaksızlık kaynakları. İşin daha da vahimi bunları doğru olarak kabul etmen. Ve herkesin de bu doğruya uyabileceğini düşünmen. Asıl yanlışlıklar bu şekilde meşrulaşır. O yüzden yetki, etki, güç sahibi insanlar İslam'a göre en ahlaklı olması gereken insanlar. Yani onlar için ahlaki standartlar en yüksektir. Niye? Çünkü yoldan çıkma potansiyelleri daha büyüktür. Yani bir insanın önünde güç olması kaldırılabilecek bir yük değil. Şımarması an meselesi. Efendim emanet para veriyorsun, kaptı kaçtı, çok kolay. O da büyük bir tehlike. Şöhret büyük bir tehlike. Bunların hepsinde var. Dolayısıyla bizim vazifemiz Allah'ın verdiği nimetleri yine Allah için sarf etmek. Bu nimet illa para değil, pul değil ama yetkiler, etkiler, şöhret, servet, bilgi hepsi bunun içine giriyor. Bakın çok önemli Osmanlı hattatlarından birisi Hasan Rıza Efendi kendi hocası olmamasına rağmen hocasının hocası büyük bir hattatın her hafta kabrini ziyarete gidiyor Eyüp Sultan'a. Yani ona Fatiha okuyor. Adam hiç karşılaşmamış. Ona doğrudan hocalık yapmamış. Ama oradan bereketi var diye benim de üzerimde hakkı var diyor. Ve onu vermek için en azından diyor gideyim kabrini ziyaret edeyim. Ona yarayacak tek hediye olan Allah'ın suresini okuyor. Bu mesela büyük bir olay. Yine iki kardeş vardır hattat. Onlar da 1800'lerin meşhur hattatlarıdır. Abi bunlar hat talebelerinden para almıyorlar. Şimdi bugünkü gibi düşünmeyin. Osmanlı'da sanat ehli olanlar genelde maaşlı insanlar değil. Yani sanatlarından para kazanan insanlar değil. Ayrı bir sanatçılık diye kariyer yok. O insanlar ya imamdır, ya hafızdır, ya devletli bürokrattır, ya bakkaldır. Yani onun yanı sıra bir zenginlikleri var. Bu iki hattat kardeş geçimlerini nasıl sağlıyorlar biliyor musunuz? Çorap örüyorlar. İki erkek düşünün kardeş. Oturuyorlar, çorap örüyorlar. Çorapları Eyüp pazarında satıyorlar. Geçimlerini öyle sağlıyorlar. Halbuki bunlar bilinen çok meşhur adamlar. Yani isteseler herkesten ücret alabilirler. Buna benzer bir edebi bir hattat arkadaşımdan dinledim. Mahmut Şahin. Allah selamet versin. Mahmut Şahin kardeşim yazdığı hatlardan hiç para almaz. Ya benden de almıyordu. Biz onunla bir hat kitabı yaptık. Yani benim bir hat kitabım var Kalemin Dilinden diye. Onun hatlarını ben Mahmut'a yazdırmıştım. Tabii onun üzerine dedim ki bu bir özel bir proje, bütçesi var. Sana da ben buradan danışmanlık bütçesi vereceğim. Dedi yok ben para almıyorum. La oğlum bu kitap şey yani bu bütçe yani. Yok dedi almam mı? Ben de ne yapayım? Baktım parayla arası bozuk. Dedim o zaman umre. Seni umreye göndereyim. Tamam dedi. Umreye gitti yani. O şekilde. Şimdi Mahmut'un anlattığı neden para almıyorsun dedim bir gün. Dedi ki abi dedi ben bu hatta yeni başladığımda benden daha olgun bir talebe vardı abimiz. Hat talebesi. Bir gün dedi o bana bir rüyasını anlattı. Rüyada dedi o abimiz Lale devrinde milletin rüyalarına bakın arkadaş. Lale devrindeymiş. Sadabat'ta benim semtim Kağıthane'de geziyor. Etrafta lale bahçeleri, sular, dereler, kayıkla gezenler, villalar,
konaklar çok güzel, böyle cennet gibi. Ve önünde de Resulullah Efendimiz var. Resulullah Efendimizin bir adım gerisinde böyle geziyorlar. Birden o isyan çıkıyor. Hamamcının adı neydi? Unuttum. Patron Halil. Biliyorsunuz bu Çemberlitaş'taki hamamda tellaktı. Arnavut kökenlidir. Osmanlılar onun için 100 yıl boyunca, bayağı sene, 50 sene falan boyunca Arnavutların tellak olmasını yasakladılar o isyandan sonra. Böyle ilginç şeyleri vardır Osmanlı'nın. Yasakları vardır. Neyse. Abi biz diyor Resulullah Efendimiz'le yürürken birden patrona Halil isyanı geldi. Bu konakların hepsini ateşe vermeye başladılar. Ellerinde meşaleler. Biz böyle Resulullah Efendimiz önünde, ben arkada durduk ve seyrediyoruz. Konaklar böyle yanıyor. Hepsi yanıyor. Teker teker yanıyorlar. Ve konakların içinde hat levhaları var. Konaklar yanıyor, kül oluyor, çöküyor. Bazılarında hat levhaları da yanıyor, kül oluyor, dökülüyor. Fakat bazılarında konak çöküyor. Bazı hat levhaları böyle havada asılı kaldı. Düşünün ya manzarayı. Belli yerlerde belli hat levhaları böyle boşlukta, havada asılı duruyor. Altı böyle enkaz, yanmış, çökmüş. Ben bu manzarayı görünce Resulullah Efendimiz'e dedim ki, ya Resulallah, bu yanmayan levhaların sırrı nedir? Resulullah Efendimiz de dedi ki, onlar samimi olarak Allah için yapılmış işlerdir. Allahu Teala kendisi için yapılan işi zayi etmez. Zaten bu mealde hadis-i şerif de vardı. Ben diyor bu rüyada bu sözü Resulullah Efendimiz'den duyunca Allah için yapılan işi Allah zayi etmez deyince dedim ki abi ben bundan sonra, o abisi öyle demiş Mahmud'a, ben bundan sonra para almayacağım. Hani en azından samimiyetime gölge düşmesin. Tabii ki alabilir ama almayacağım. Edep yani, inceliği. Mahmud da sağ olsun o da kendine öyle bir ders almış. O da almıyor. Mesela bu da çok güzel bir örnek. Şimdi biz bunları anlatırken tabii hep işte efendim Osmanlı döneminde şu güzellikler, çeşmeler yaptırmışlar, sebiller yaptırmışlar. Kuşlar için çeşmelerde özel yerler var, kuş sarayları var. Hep yani geçmişte varmış işte, şimdi nerede falan. Halbuki şimdi de çok çok güzel insanlar var. Ben hayatımda rastlıyorum. Çok güzel ahlak sahibi insanlar var. Arkadaşlar bu bize ait olan değerler sanki yok olmuş ve ya sadece mazidekiler yaşamış, bizim öyle bir nasibimiz yok gibi düşünmeyelim. Türkiye'deki muhafazakar söylem maalesef dini esir almış durumda. Bakın ikisi farklı şeyler. Muhafazakar söylem dinimizi esir almış durumda. Ne diyor muhafazakar? Osmanlı harikaydı. Başkaları geldi yıktı. Osmanlı'da herkes evliyaydı. Yahudi yıktı, İngiliz yıktı, şu yıktı, bu yıktı. Şimdi herkes evliya değildi. Yani daha bir gün önce, 2 gün önce bir kitap bitirdim. Osmanlı'da bir imamın günlüğü, Kemal Beydilli'nin, tavsiye ederim, bulursanız okuyun. Çok öğretici bir kitap, çok güzel bir kitap. Kemal Beydilli bir tarihçidir. Onun çok güzel, Osmanlı'da imamlar ve bir imamın günlüğü diye çok güzel bir kitap. Yeni bitirdim. Teker teker bütün günlüğü okudum abi. İmam bu Karagümrük'te, o mahalledeki bir mescidin imamı. O kendi mahallesinde olan, İstanbul'da olan, yaşanan tarihi vakaları, önemli hadiseleri, çocuğu ne zaman doğdu, kaç günlükken öldü, çok çocuk ölümleri oluyordu tabii o zaman. Padişahın çocuğu ne zaman doğdu, kim padişahlıktan indi, kim çıktı. 2. Mahmut döneminde yaşamış birisi. Tabii o şeyleri yaşamış 3. Selim zamanından başlayarak. İsyanlar, Yeniçerilerin azgınlıkları, insanların namuslarına el uzatmaları, haraca kesmeleri, mafya bildiğiniz. Ne olaylar var. Sırf onu bile okusanız, Osmanlı'nın 1800'lerin başında bile perişan bir durumda olduğunu, başkentte oluyor bu işler.
İstanbul'da oluyor anlattığı işler. İşte medreseye fahişe getirenler, neler. Korkunç şeyler. Üsküdar'da ayrı bir çete varmış, 25'liler, 50'likler varmış bilmem ne. Yani onlar birbirlerine giriyorlar. Günlerce çatışma devam ediyor sokaklarda. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor. Padişah kaçıyor falan. Yani korkunç şeyler tabii. Şimdi bunları düşününce o muhafazakarlığın bize sunduğu sanki cennet gibi olan bir Osmanlı portresi yok. Hiçbir toplum öyle değil. Biz böyle tanımlayınca geçmişimizi işte güzellikler o dönemdeydi, ahlak o dönemde, edep o dönemde, bu dönemde yok. Halbuki kulluk üzerinden tanımlayınca sen de kulsun, güzelliği sen de yaparsın, bugünün güzelliğini de sen yap. Yapanlar var. Yani gözümüz, kulağımız günümüze kapanıyor. Ve kapattığımız şey sadece böyle çarpıcı olaylar değil. Kul olmanın gereğine kapatıyoruz. Herkes şöyle yapıyor, ben de yapıyorum. Hiç düşünmüyoruz. Herkes böyle söylüyor, ben de söylüyorum. Herkes Twitter'da birbirine hakaret ediyor, ben de ediyorum. Dindarlık namına mesela. Dindarlık namına yapıyor bunu insanlar. Şimdi o yüzden dinimizin esası olan şeyle tarihe, zamana, mekana, günümüze bakmamız ve işimizi öyle yapmamız lazım. Yani o dönemde kötü olan şey bugün de kötüdür. Değil mi? O dönemde güzel fazilet, bakın söyledim. Çorap örerek geçim sağlayan adamlar yeter ki hani para almayalım. Biz burada Allah'ın ayetlerini yazıyoruz. Bundan para almayalım denen bir incelik gösteriyorlar. Efendim o zaman da varmış. Bu zamanda da var. İşte Mahmut yaşayan bir adam. Benimle yaşıt Mahmut Şahin. Hatta onun inceliğinden bahsettim. O da almış. Hatta daha ileri götürenler var. Yani mesela Mustafa Düzgünman meşhur bir Ebru sanatçısıdır. 1970'lerde vefat etti. Onun Üsküdar'da Aktar Dükkanı diye çok güzel bir kitap var. Özellikle okumanızı isterim. Onu tanıyan Ahmet Yüksel Özemre, üstadımız rahmetli, Mustafa Düzgünman'ın dükkanına gelip gidenleri anlatıyor. Oradaki edepleri, konuşma tarzları, iş yapma tarzları, onları anlatıyor. O arada şöyle bir şey söylüyor. Mustafa Düzgünman, aktar, gelen hanım diyor ki bana işte 100 gram kişniş. Mustafa Düzgünman, hanımefendi diyor, nerede kullanacaksınız? Efendim işte fıstıklı dolma yapacağım. Orada efendim 100 gram kişniş çoktur. Size ben 30 gram vereyim. Böyle bir esnaf düşünebiliyor musun? Yani 100 gram satmıyor adam. 30 gram yeter diyor. Mesela bu aklımda kalmış. Başka bir örnek. Diyor ki 30 gramlık bir şey tartsa bile terazisinde boş kese kağıdını gramların durduğu yere bir tane de boş kese kağıdı oraya koyardı. Kese kağıdının bile darasını hakkı geçmesin diye. Ne zaman yaşadı? İşte bu 70'li yıllarda. Diyor hepsi öldü. Osmanlı bittiği anda 1918'de. Hepsi iyiliklerde bitti. Öyle bir şey yok. Günümüzden örnek verelim ki insanlar da günümüzde de iyi olabileceklerine ikna olsunlar, değil mi? Yani benim mesela genelde yapmaya çalıştığım şey budur. Öyle hep geçmişten anlatınca insanların kafası hep bitmiş diyor. Bunlar bitmiş. Artık yok. Halbuki var. Mesela ben Brüksel'de müzakere heyeti üyelik bir ara vardı ya. Üyesiydim. Her hafta hemen hemen Brüksel'e gidiyoruz. Orada da Türk Mahallesi'nde kalıyoruz. Orayı bilmiyorum, hiç gören var mı? Brüksel'de biliyorsunuz 150 bin tane Türk var. Ve çoğu nereli? Emirdağ. Tabii Afyon Emirdağlı. Biz Türk Mahallesi'nde kalınca rahat ediyoruz. Abi arka caddeye bir çıkıyorsun mahalleye. Ben size söyleyeyim, yani İstanbul'da bulamayacağın kalitede harika lokantalar var. Her şey var. Her şey var. Yaşıyordum yani. Çok rahat ediyordum. Neyse. Benim de yanımda bir başka bürokrat arkadaş var. O başka bir kurumdan. Biz genelde onunla seyahat ediyoruz. Aynı konularda çalıştığımız için. Ben bakıyorum, onunla akşam otelde oturuyoruz. Akşam bir yerde veya kafe içiyoruz. Kahve içerken. Çocuğun 2 tane cep telefonu var.
Allah Allah. Birisiyle konuşuyor, öbürü kapatıyor, başka bir şeyle konuşuyor. Ya Fatih dedim, sen bu iki cep telefonu niye var? Abi dedi, bu devletin verdiği telefon. Çünkü devlet genel müdürlük seviyesi üzerinde telefon veriyor ve hattı da devlet ödüyor. Bu dedi devletin telefonu. Bunu dedi resmi işlerim için kullanıyorum. Bu da dedi benim kendi kişisel telefonum. Kendi görüşmelerimi de oradan yapıyor. Şimdi bu arkadaş Hazreti Ömer'in meşhur menkıbesini yaşamıyor mu? Yaşatıyor. İlla geçmişte mi kalmış olması lazım? Dolayısıyla ahlak ve edep de belli bir zaman veya belli bir mekana sınırlı şeyler değil. Sen de yap, sen de bir güzellik düşün. Bunu düşünen çok insanlara da sık sık rastlıyoruz gerçekten. Çok ilginç iyilik olayları var. Mesela bir gün ablam belediye otobüsünde, İstanbul'da yaşıyor, Üsküdar'da. Belediye otobüsünde gidiyordum diyor. Ben oturuyordum, yanımda da bir tane yaşlı amca oturuyordu. Ayakta da tam önümüzde bir tane hanım duruyor diyor. Birden diyor hanım çömeldi, amcanın ayaklarına eğildi. İkisi yabancı, yani alakaları yok. Ben kadın ne yapıyor diye baktım diyor. Amcanın diyor ayakkabı bağcıkları çözülmüş. Kadın adama bile sormadan başladı onları bağlamaya. Ne zaman yaşanıyor bu? Şimdi yaşanıyor. Yani mümkün mü? Mümkün. Güzel bir davranış değil mi? Ne kadar güzel bir davranış. Ahlakta böyle güzellikler olduğu gibi ahlaksızlıkta da çok merhaleler var. Şimdi ben yanımda bugün bir İngilizce kitap getirdim. Behind Turkish Lattices diye. Türk kafeslerinin arkasında diye 1911'de Londra'da yayınlanmış. Yazarı İngiliz Amerikalı bir hanım. Hester Donaldson Jenkins diye. Bu misyoner bir hanım. Bu Arnavutköy Kız Koleji vardır. Amerikalıların İstanbul'da açtıkları ilk misyoner kız okuludur. Orada 9 sene hocalık yapmış. 1901 ila 1911 arası, 10 arası. Dolayısıyla kritik olaylara şahit olmuş. Hangisine? İkinci Meşrutiyete 1908 ve 1909'da da Abdülhamid'in tahttan indirilip İttihatçılık diktatörlüğünün kurulmasına. Şimdi bu kadının bu kitabı 1911 yılında Osmanlı'da kaldığı süre içinde gördüğü, yaşadığı, dikkatini çeken gözlemleri yazmış. Ben bu konuda çok meraklıyımdır. Genelde Osmanlı'da seyyah olan, bulunan Batılıların hatıratlarına merakım var. Pek çoğunu incelerim, araştırırım, okurum. İlginç detaylar, ilginç gözlemler, o dönemle ilgili ayrıntılar çıkıyor. Şimdi mesela bu kadının kitabını okurken, bunu ben evvelden okumuştum, notlarımı almışım. Size onu aktarayım dedim. Mesela burada Halide Edip ile ilgili bir bahis var. Halide Edip adı var. Meşhur, romancı biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nda da bulunmuş. Halide onbaşılığa kadar terfi ettirilmiş. Amerikan Kız Koleji mezunu. İlk Müslüman kadın bu. O zaman ismi Halide Hanım. Edip, daha sonra ilk kocasının ismi. Mesela onunla ilgili gözlemleri var. Bir misyoner hanım, niye İstanbul'da bulunuyor? Niye Amerika'dan kalkmış, niye gelmiş? Allah rızası için gelmiyor. Burada Protestan, kendi bağlı olduğu mezhebi yaymak için geliyor. Arkadaşlar, misyonerliğin Osmanlı'daki birinci amacı başka Hristiyan mezheplerdeki insanları Protestanlaştırmaktı. Mesela Ortodokslar değil mi? Rumlar, Ermeniler, Ortodoks, Katolik olanları var Ermenilerin. Bulgar Katolikler var, Bulgar Ortodokslar var. Protestan olmayanları Amerikalılar o yüzden İstanbul'dan başlayarak Orta Doğu'da pek çok kolej açtılar. İlk açtıkları kolej hangisiydi? Yurt dışında. İlk açtıkları Robert Kolej. Amerika'nın yurt dışında ilk açtığı misyoner okulu Robert Kolej'ti. 1863 Boğaziçi'nden mezunum. Kuruluş tarihini o yüzden biliyorum.
O erkek koleji ama. Bir de Arnavutköy'de Amerikan Kız Koleji açtılar Amerikalılar. 2 tane kolejleri var. İkisinde de misyonerler görev yapıyor. Bunların ilk amacı diğer azınlıklardan, dini azınlıklardan, Müslümanlardan değil, talebe almak. Zaten Müslümanların talebe vermesi yasak. Özellikle Abdülhamit döneminde yasak uzun süre. Peki bunlar ne yapıyorlar? Bir süre sonra paşazadeler, zengin Osmanlı Müslüman sınıfları çocuklarını bu okullara vermeye başlıyor. Bakın bu çok öğretici bir şey. Halbuki ne okul olduğunu biliyorlar. Yani bunlar misyoner okulu. Senin çocuğunu niye alıp okutuyor? FETÖ okulları gibi. Aynı mantıkla yapılmıştır onlarda. Yani onları kendi halkalarına alıp kullanmak için, aparat haline getirmek için. Halide Hanım, o yüzden dikkat edin, ailesinin nasıl bir aile olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Yani bir misyoner okuluna kendi kızlarını verebiliyorlar. Halide Edip Adıvar'ın 1908 yılında İngiliz The Nation diye bir gazete var. Oraya gönderdiği bir yazı var. 24 yaşında falan herhalde mezun olmuş. O dönemde de evli galiba ve hatta çocuğu da var diye biliyorum. Abi o yazı burada var. Yani alıntılamış bu misyoner hanım kitabına. Ben bu yazıdan, bu kitap vesilesiyle haberdar oldum. Şimdi bakın normalde işte memleketi yabancılardan kurtaran Kurtuluş Savaşı'nda etki etmiş. Tabii ki genç yaşındaki düşünceleri ve sonrakiler farklı olabilir. Onun da hakkını yememek lazım. Fakat bu yazıda neler diyor biliyor musunuz? Bizler diyor barbar insanlarız. Ey İngilizler, Amerikalılar gelin bizi aydınlatın. Biz henüz medeni olamadık. Bize gelin okullarınızı kurun. Bize o güzel ahlaki yöntemlerinizi taşıyın. Şimdi 1908 yılında yayınlanmış bu yazı. Düşündüm. Lan 1908 yılında mesela bu çok ahlakı yüce dediği İngiliz ve Amerikalılar neler yapıyorlar? 1908 yılında. Madem İngilizce biliyorsun, çok iyi İngilizcesi var. Ali de Halil dedi bana. Herhalde onu da takip ediyorsundur yani yabancı kaynaklardan. İngilizlerin dünyada işgal etmedikleri yer yok. 1908 yılında. Siyah renkleri insan yerine koymuyorlar. Acayip bir kölecilik, acayip bir sömürü düzeni var. Abi hiçbir yasında ondan bahis yok. Bu Amerikalılar, İngilizler çok harika insanlar. Bize özgürlüğü öğrettiler. Bunlar en medeni insanlar. Ve diyor ki Osmanlı ülkesinde bizim gibi daha çok okul kurmanız için biz çok çaba sarf ediyoruz diyor Halide Edip. Bize diyor o düşünme yönteminizi getirin diyor. Bize insanlığımızı siz öğrettiniz diyor. Açıkçası. Şimdi mesela Halide Edip bunu yazarken kendisi gayri ahlaki bir iş yaptığını düşünmüyor olabilir. Çoğu ahlaksızlık zaten bu gibi şekillerde meşrulaştırılıyor. Mesela bu uyuşturucu satıcıları filmlerde falan da görürsünüz. Belgesellerde de itiraf ettiklerini anlatırlar. İşte diyor ki ya niye bu işe girdin? Diyor ki ben girmeseydim başkası yapacaktı. Şimdi bu meşrulaşmanın bütün hırsızların, arsızların ortaktır. 1, ben yapmasam başka birisi yapacak. 2, ben muhtaçtım, paramız yoktu, aç mı kalaydım? Çünkü aç kalmamanın hemen bir alternatifi, ilk alternatifi suç işlemek sanki. 3'üncüsü sistem böyle. Ortam böyle. Şimdi bu üçü aslında sadece bu suç işleyenlerle ilgili değil. Her türlü ahlaksızlığı yapanların ahlaksızlıklarını meşrulaştırmada kullandıkları yöntemler. Hangisine sorsanız öyledir. Rüşvet alan memur. Oğlum niye rüşvet alıyorsun? Ben almasam öbürü alacak. Ben en azından fakirlere veriyorum. Bunu da mutlaka eklerler. Ben en azından fakir, Robin Hood şey var ya, modeli var ya. Çalıyorum ama niye çalıyorum? Hele bir sor hele diye. Banker Bilo gibi. Böyle. Hatta onun bir örneğini de hemen aklıma geldi. Bir gün taksiyle kağıthaneye gidiyorum. Taksiciyle muhabbet ediyorum. Taksici dedi abi dedi bu Arap turist. İşte ben şeyi sordum herhalde işler nasıl falan. Abi işte Araplar olmasa iş yoktu falan filan. Dedim nasıl Arap turistler yani çok mu falan. Abi dedi çok dedi.
O kadar salaklar ki dedi, hihihi dedi. Mesela dedi, taksimetre benim dedi 100 lira yaz dedi. Geçen bir Arap aldım dedi. 100 lira yazdım. Yazdı dedi. Ben dedi ona 100 avro dedim. Çıkarttı 100 euro verdi abi. Ha 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 falan. Adam soygunluğu anlatıyor. Gururla anlatıyor. Dedim bir dakika, adam 100 euro verdi, sen aldın. Evet, 100 lira yerine. Evet, sen dedim Müslüman mısın dedim. Müslümanız abi elhamdülillah, ne demek dedim. Lan oğlum, adam 100 lirayı hak eden adamın 2 katını çalmışsın sen. Olur mu abi, çalmak değil dedi. Adam dedi kendisi verdi dedi. Bakın çok ilginç şeyler bunlar. Kafadaki kategorilere dikkat edin. Yani birisini aldatıyorsun, o hırsızlık olmuyor. Hırsızlık birisinin evine girmek, çaktırmadan çantasından bir şey almak falan gibi herhalde düşünüyor. Sonra ne dedi biliyor musun? Ben dedim ki yazıklar olsun dedim ya. Lan ne yapıyorsun sen dedim, böyle bir şey yapılır mı? Haram dedim ya. Madem Müslümansın söyleyin, bildiğin bir kelimeyle yaptığın şey haramdır, hırsızlıktır. Olur mu abi dedi. Ben dedi o parayı aldım dedi. Mesela gittim mahallede çocuklara şeker dağıttım. Siliniyor o zaman. Günahı siliniyor. Şimdi bu mantıklar nereden geliyor? Yani özellikle dindar olduğunu düşünen insanlar ahlaktan bu kadar ne kadar uzak kalabiliyor ve hala ahlaki olduklarını düşünüyor. Sorun bu. Haşa, yani Allah'la dalga geçmek gibi. Allah'a inanıyorum diyor. Allah'ın yapma dediği şeyi yapıyor. Onu gururla anlatıyor. Ve onun üzerinden de bir sadaka verdiğini, insanlara iyilik yaptığını anlatıyor haram parayla. Şimdi hangi neresinden tutsan ölçüsüzlük değil mi? Arkadaşlar, insanlar ahmak olunca ahlaksızlık yapmazlar. Ahlaksızlıkların çoğunluğu akılla ilgilidir. Demek ki tek tür akıl yok. Hep söylüyorum. Bir kalbin aklı var, bir de nefsin aklı var. Mesela demin saydığım güzellikleri de yaptıran şey kalbin aklı. Hani hattan para almamak, örgüyle geçinmek vesaire anlattığım şeyler. Ama akılsızlıkta da akıl var, ahlaksızlıkta da akıl var. Geçenlerde bir YouTube videosu seyrediyorum. Yeni Zelandalı bir zırzop bir adam, motosikletli. Pakistan'da köy köy geziyor adam, motoruyla gidiyor falan. Motoru bozuluyor. Bir küçük köye giriyor. Orada bir tane tamirhane var. Tamirhaneye uğruyor. Müslüman adam tabii, karşılıyor. Anlaşamıyorlar, o dili bilmiyor. Ama Pakistan adam onu hoş karşılıyor. Hallederim diyor el hareketiyle. Sen otur diyor. Adama bir de çay koyuyor yanına. Adam içeride çayını içerken gariban orada uğraşıyor yapmaya. En son yapıyor. Motoru tamir ediyor. Şimdi Yeni Zelandalı kameraya bakarak diyor ki içeride çay içerken, şimdi diyor bak usta diyor, işi bitirdi diyor. Ben şimdi gideceğim ona para teklif edeceğim ama o almayacak diyor. Çünkü bu ülkede diyor benden para hiç almıyorlar. Misafirsin alınmaz diyorlar diyor. Bakın şimdi göreceksiniz diyor. Kamerasıyla adamın yanına gidiyor. Bitti mi usta diyor. Bitti diyor. Borcum ne kadar diyor. Adam şöyle yapıyor. Borç yok. Sanki adama hakaret etmiş. Pakistan borç yok diyor. Olur mu? Parça taktın, bir sürü vaktini harcadın. Senin işin bu, dükkanın bu. Hayır diyor. Çok ayıp diyor. Sakın söyleme diyor. Sen misafirsin diyor. Biz diyor para alamayız. Çok büyük bir ayıp diyor. Şimdi ben bunun üzerine bir yazı yazdım. Hangi akıl diye. Geçen ay. Bu olayı anlatıyorum. Ve sonra diyorum ki şimdi Pakistanlı adam ahmak mı? Yani bedava parça takıyor, bedava işçilik yapıyor. Ya bu adam bu işi nasıl yürütecek? Bunda bir akıl yok mu? Var. Ama rasyonel aklın üstünde bir aklı kullanıyor. Rasyonel akıl o adamda yok mu? Var. İşini yapabiliyor, çalışabiliyor, hangi aleti nerede kullanacağını biliyor, aylık hesabını yapar, bakkaldan kaç paraya kaç alacağını biliyor değil mi? Borcunu hesaplıyor, alacağını hesaplıyor. Bunların hepsi rasyonel akıl. Hesapçı akıl. Fakat günlük hesabının, dünyalık hesabının üzerinde bir ahiretlik hesabı var o adam. O iyiliği ondan yapıyor. Ve o batılıyı, Yeni Zelandalıyı şoka sokan o. Adam da onun üzerine diyor biliyor musunuz Yeni Zelandalı? Bu diyor Pakistan'da hep böyle yapıyorlar diyor. Ben de diyor Yeni Zelanda'ya geri dönünce
turistlere karşılaşırsam, ülkemi ziyarete gelen, ben de onlardan ücret almayacağım diye bir şey ikram edersem. Bakın ne kadar güzel bir etki. Ahlak da bulaşıcıdır. Ve bunun benzerini Müslüman ülkelerin hemen hemen hepsinde yaşarlar. Gene Itchy Boots diye bir YouTube kanalı var. Hanım bir Hollandalı motosikletli dünyayı geziyor. En son Türkiye'ye de geldi. Şimdi Irak, Mırak oralara geziyor. Biz de hanımla bakıyoruz. Kadın diyor ki bu Türkiye'de diyor, Irak'ta, işte Kürt bölgesinde, ya diyor yemek yiyorum, adamlar para almıyor. Hiç akıllıca bir hareket değil. Bir batılıya göre yani. Çünkü onun bir tek aklı var. Nefsin aklı var. Hesap aklı var. Kaça alırım, kaça satarım, kârım ne olur? Buradan kendime ne çıkarabilirim? Bu ayıplanacak bir akıl mı? Hayır. Hepimizde var ve olması gerekir. Zaten iş yaptıran akıl bu. Ama bu asgari akıl, insan olmak hasebiyle Rabbimizin verdiği bir akıl. Asıl insanı güzelleştiren, ahlakileştiren akıl ise rahmani akıldır. O da müminlerde olur, iman ehlinde olur. O ikramı yapmakla maddi bir zarara uğruyor adam, fakat ahiretini kurtarıyor. Bu konuda Resulullah Efendimiz'in bir hadis-i şerifi var. Allah diyor, kayyis mümini sever. Ashab-ı kiram soruyor Resulullah Efendimiz. Ya Resulallah, kayyis ne demek? Diyor ki, kayyis, hesabını ahiret günü için yapan insan, çok akıllı insan demektir. Çünkü asıl akıl, ahireti düşünerek iş yapmaktır. Aynen bu. Yani ahireti düşündürten akıl, kalbin aklıdır, rahmani akıldır. İyilik yaptıran odur. Sen sadaka veriyorsun. Niye veriyorsun ki? Kayıp. Benim cebimden çıkıyor. Ben kazandım. O kazanmadı ki. Ben niye vereyim ki onu? Bana ne? Sana belediye baksın diye bir sözümüz vardır. Eskiden hala kullanmıyor mu bilmiyorum. Ya buraya bir baksana deyince şakadan sana belediye baksın derdik. Ne demek? Anonim yani. Belediye bakmaz manasında eski belediyeler. Şimdi fakire de birileri baksın canım. Bakanlar var. Allah'a şükür çok sosyal hizmetler var gerçekten memleketimizde. Yani Amerika'da falan bulamazsın öyle hizmetler. O var. Şimdi ama buna rağmen hala sadaka veriyorsun. Şunu demiyorsun, devletin kurumları var. Aile bakanlığı veriyor. Onlar, vakıflar var, bir sürü yardım edenler var. Veriyorsun abi yine. İşte vermenin sebebi bu akıldan dolayı. Rasyonel akıl değil o. Çünkü rasyonel akıl hep bana diyendir. Rabbani akıl hem bana hem sana. Daha da ileri gidersen o velayet hep sana, hiç bana. Topladığını dağıtır. Bu konuda da Mahiriz hocanın güzel bir şeyi aklıma geliyor. Hikayesi. Duymuşsunuzdur değil mi? Mahiriz çok kıymetli birisi. Mehmet Akif'in yetiştirdiği birisi. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında Ankara'da zabıt katiplerinden birisi. Yani o gizli celseleri falan filan kayda geçirenlerden birisi. Çok kıymetli bir insan. Tasavvuf ehli, Erzurumlu aslen, Seyyid bir ailedir. İstanbul beyefendisi, çok kıymetli bir adam. Edebiyat üstadı, şiir üstadı. Kitaplarını okuyun. Yılların İzi diye bir hatıratı var. Okumanızı tavsiye ederim. Yılların İzi. Çok güzel bir hatırat. Şimdi Mahiriz 1980'lerde galiba vefat etti. Hukuk fakültesinde okuyan bir talebesi var. Sohbetine gelip giden gençler. Onlardan birine işte kaça gidiyorsun falan, efendim son sınıftayım. Diyor ki Allah kolaylık versin. Okulunu bitirip bir işe girince ilk maaşını al bana getir. Çünkü tabii talebe garipsiyor. Ulan bu adam şey mi yani Titan örgütü mü, saadet zinciri mi kuruyor? İlk maaşını al bana getir falan. Eyvallah diyor. Çocuk okulu bitiriyor abi. Bir avukatlık bürosunda işe giriyor. İlk maaşını alıyor, hocaya geliyor. Mahir Hoca merhum. Oğlum diyor, ne oldu? Hocam diyor, ben işe girdim. O hayırlı uğurlu olsun. Hocam diyor, ilk maaşımı alınca gel demiştiniz. Ben de maaşımı aldım diyor. Yanında mı diyor? Yanımda. Masaya koy diyor. Bu da çıkarıyor, maaşını masaya koyuyor.
Mahir Hoca o gence diyor ki, oğlum diyor bunun 40'ta birini ayır, bir fakire ver. Hesapla şimdi diyor. Çocuk hesaplıyor, ayırıyor. Fakat tabii anlayamıyor. Hocam diyor ben şimdi bunun zekatını mı ayırıyorum yani? Evet diyor. Hocam diyor bu benim daha birinci maaşım. Benim ne etim ne budum var ki bana daha zekat farz olmadı. Ya üstünden bir sene geçecek, belli bir miktar olacak falan filan, ihtiyaçlarını, borçlarını düşeceksin. Geride o kadar miktar kalacak da ondan 40'ta bir hesaplayacaksın da fakire gideceksin, onu vereceksin. Ben diyor daha bismillah yani birinci dakikada benim param yok, ben zengin değilim ki. Onun üzerine Mahiriz ne diyor? Oğlum fakir senin bir yılını mı bekleyecek? Fakir senin bir yılını mı bekleyecek? Bir de diyor senin söylediğin zekatın farz olmasıdır. Sen zorlanmadan da gönülden versen ya, hani dayakla değnekle vermeden evvel istersen verme. Farz olduktan sonra vermek zorunda kalırsın. Zorunda kalmadan vermeye alış. Ve diyor Allah razı olsun diyor, onu anlatan bir hukuk profesörüdür bugün. Ve diyor ondan sonra ben bunu alışkanlık edin. Şimdi ben bu olayı okuyunca yıllar evvel o hatırattan okudum. Ben de kendime açıkçası hani unutmazsam o tür bir şey kafamda koydum. İnsana büyük rahatlık sağlar ve otomatiğe bağlıyor. Yani ahlakı oluyor. Ahlak alışkanlık demek. Hayra alışınca hayır olur. Kötüye de alışabiliriz, iyiye de alışabiliriz. Böyle güzel örnekleri de sık sık birbirimize zikretmemiz lazım. Hatta iyilik örnekleri, iyilik şeyim var, bir yarışması var Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bildiğim kadarıyla. Hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Onun internette iyilik, neyi abi? İyilik yarışması diye biliyorum da. Ararsanız bulursunuz Diyanet'in. Abi o iyilik örneklerini seçiyorlar, gönderilen iyilik örneklerinden ve ödül veriyorlar, iyilik ödülleri her sene. Onların hikayelerini de yayınlıyorlar. Çok güzel bir yayınla. Ben de internetten indirip okumuştum. O kadar güzel iyilik örnekleri var ki. Bugün yapılıyor. Hepsi parayla pulla da değil. Mesela aklımda şu kalmış. Bir bisikletçi karı koca. Bunlar Boğaz'da sabahları bisiklet sürüyorlar. Karı koca. Bir gün bisiklet sürerken bir yerde mola veriyorlar. Boğaz kenarında bakıyorlar. Bir tane hanım, önünde de bir tekerlekli sandalyede genç bir kız. Genç kız kötürüm, yürüyemiyor. Annesi onu arabayla herhalde hava alsın diye çıkarmış. Şimdi diyor ki biz kahvaltı ediyoruz. Fakat o kaldırımdan, karşı kaldırımdan o kızcağız bizim bisikletlerimize bakıyor. Çok dikkatle bakıyor. Ben diyor kalbimde bir şey hissettim diyor adam. Neyse kahvaltıyı bitirdik. Onların tarafa geçtik, deniz tarafına. Gittim yanlarına hanımla. Merhaba merhaba tanıştık. Kızcağızın hastalığını öğrendik. Yürüyemiyor. Kızcağızla konuşurken işte ne yapmayı seversin? Neyi çok... Demiş ki ben böyle sizin gibi bisiklete binip mesela gezmeyi çok isterdim. Aa demiş. O anda diyor aklımda bir şimşek çaktı. Dedim ki seni biz gezdirelim mi? Annen izin verirse. Aa nasıl olur ki hani kızım için bisiklete nasıl binecek? Demiş onu ben ayarlayacağım. Ben ayarlayınca telefonunuzu verin. Ben bu kardeşimi hanımla beraber istediği zaman gezdireceğim. Ve bunun üzerine gidiyorlar abi. Bisikletlerin arkasına oturma yeri olan 2 tekerlekli şey var. Sepet gibi bir şey var. Gidiyorlar onu satın alıyorlar hanımıyla. Ve kadıncağızı arıyorlar. Biz hazırız. İşte kardeşimiz ne zaman hazırsa biz gelelim alalım. Gidiyorlar evlerinden. Kızcağızı oraya oturtturuyorlar. Sepete koyuyorlar. Ve Boğaz'da onu gezdiriyorlar. Kendileri nasıl bisikletle geziyorsa bundan sonra diyor artık biz o kız kardeşimizle geziyoruz. Buna iyilik ödülü verilmiş. 2018 miydi, 19 muydu? Şimdi mesela gökten inmedi. Değil mi? Sarıkla cübbeyle gezmiyor. Şart değil.
Ne kadar büyük bir iyilik. Çünkü görülmeyen bir şeyi görüyor. Bizim önünden geçip fark etmediğimiz şeyi o fark ediyor. Ve ona uygun eylemde bulunuyor. Kendi rahatından feragat ediyor. Bunların hepsi büyük ahlaki erdemler. Erdem olması için illa tonla para vakfetmen, büyük yurtlar inşa etmen, cami, bunların hepsi de dahil. Fakat bu gibi küçük olaylar, küçük jestler gerçekten çok önemli. O yüzden ahlak dediğimizde, edep dediğimizde böyle felsefi bir alan, milletin uçtuğu bir alan, eskilerin yaşadığı ama bugün asla görülmeyen şeyler, klişelerinden kurtulalım. Biz de yapabiliriz, biz de yaşamalıyız ahlaki olarak. Ve ahlaksızlık örneklerinden de ısrarla kaçınmalıyız burada bahsedilen gibi. O dönemde de bu gibi ahlaksızlıklar çoktu. Mesela Osmanlı'da hırsızların loncası vardı. Hırsızlık, yani kunduracıların loncası var. Yaşmakçıların loncası var. Hırsızların da vardı. Bir malın kaybolunca o loncaya gidiyordu. Loncadakilere nerede kayboldu, neyin kayboldu? Tamam abi buluruz ama yarısı benim. Bugünkü mafya ahlakı da böyledir. Mafyalar genelde öyle çalışır. Yani bir şeyini çalarlar, sonra biz onu buluruz ama bulursak yarısı bizim. Çek, senet, şu bu. Hepsi o şekilde. Yani ahlaksızlığın yolu da belli, ahlakın da belli. Orada da incelikler var. Ne kadar incelik dersek, üçkağıtlar. Burada da var. Dolayısıyla insan yolunu baştan seçmeli, neye alışacağına karar vermeli. Çünkü alıştığın şey ahlakındır. Sabahları erken kalkayım. O senin ahlakın oluyor işte. Fakir görürsem en azından bir güzel söz söyleyeyim. Param yok ama tebessüm edeyim. Halini hatırını sorayım. Az bir şey mi? Hal hatır sormak az bir şey değil. Çok şey. Ama eskiler demişler ki hal hatır sorarken şuna hazır ol. Nasılsın? Hiç iyi değilim. Deyince de ona çare olmaya hazır olman lazım. Sırf böyle bir laf olsun diye söylenmez. Hakikaten bunu söyleyenler buna hazır olanlardır. Ne var ne yok? Abi başımda büyük bir bela var. Haydi bakalım. Ulan biz merhaba deyip geçecektik herif. Hadi bakalım bir de bunu dinleyeceğiz. Neyse ilgileniyormuş gibi yapayım. Yapma ya falan. Hallolur ya boşver falan. Ben senden bir şey yok. Ben lagaluga. Hallolur canım. Ayıpsın canım. İdare ederiz. Ben bakarım. Ben bir gideyim, bir işim var da sonra ararım seni. Bu kaydırmacalar bizde çok. Sorunca da mesuliyetin ortaya çıkıyor. O zaman sormayalım. Bunu bana yazanlar çok oldu ya. Diyor ki hocam diyor bilince insan sorumlu oluyormuş. O yüzden ben bilmemeye çalışıyorum. Yani bunu vallahi yazdılar bana. Yani cahil kalıyorum çünkü bilince insan sorumlu. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ilim elde etmek farzdır zaten. Yani adam bir yanlışı öbür yanlışla kapatmaya çalışıyor. O yüzden yani ismimizin hakkını verelim. Kul isek kul gibi olmamız lazım. Şunun bunun gibi değil. Herkes böyle. Bana ne? Cahiliye döneminde de herkes kız çocuğunu öldürüyordu. Herkes öyle yapıyor. Sistem buydu. Herkes faiz alıyordu. Herkes birbirine zulmediyordu. Zenginler hükümlerini sürüyordu. İnsanlara zulmediyordu. Biz de öyle mi olaydık? Beni Allah Fransız olarak 1600'lerde, 1700'lerde yaşasaydı ben oradaki hakim şeye mi uyacaktım? Gene mümin olma mecburiyetim, gene güzel bir mümin olma, kul olma mecburiyetim var. Bunu zamana ve mekana lütfen sıkıştırmayalım. İş yapmamak için mazeret üretiyoruz. Yürürken ince olalım, konuşurken ince olalım. Değil mi? Hal hatır sorarken, tartışırken, itiraz ederken yani ince olalım, güzel olalım. Çünkü Resulullah Efendimiz'dir ahlakın örneği. Sünnette olmayan bir şeyi yaptığımız zaman endişe edelim. Mesela Resulullah Efendimiz yüksek sesle konuşmuş mu? Resulullah Efendimiz'in her şeyi biliniyor. Her şey biliniyor. Dünyada bu kadar hayatı kayıt altında olan başka bir insan yoktur. Ve sağlam bir şekilde kaydedilmiştir. Sünnet öyle
2 tane hadis bilerek anlaşılmaz. Resulullah Efendimizin ne kadar çok sünneti vardır. Yani bizim hayatımızda yaşadığımız her bir eylemi Resulullah Efendimiz de yapmıştır. Yolda yürümüş, komşuluk yapmış, dişi ağrımış, hanımıyla tartışmış vesaire vesaire. Şimdi bunların hepsindeki tutumunu biliyoruz. Meçhul değil. Sen bilmiyorsun. Okumuyorsun ki. Resulullah yokmuş gibi yaşıyorsun. O senin örneğin değilmiş gibi yaşıyorsun. İşte bunlar bizim asıl şaşkınlığımızdır. Sünneti öğrenirsen ahlakı da öğrenirsin. Yani kulluk ahlakını ben nereden bileyim? Manuelim var, kılavuzum var. İşte revize edilmiş 5. baskı, öyle bir şey yok. Sünnettir. O yüzden siyeri okumak, Mustafa Asım Köksal gibi muteber kaynaklardan, Resulullah Efendimizin hadis-i şeriflerini okumak, bunlar insana ahlak veren şeylerdir. Hem muhabbet verir, çünkü Resulullah Efendimiz'e muhabbet duymak farzdır. Allah'ın emridir birçok ayet-i kerimede. Sevmek zorundasın. Ama öyle bir sev ki zaten zorunda kalmıyorsun. Yani Resulullah Efendimiz'in ismi anılınca zaten o muhabbet doğuyor, değil mi? Dolayısıyla Resulullah Efendimiz sesini nasıl kullanırdı? Hanımıyla nasıl konuşurdu? Birisi canını sıkınca, çok ileri geri konuşunca ona nasıl davranırdı? Bizim gibi mi davranıyordu? Ben hep böyle yapıyorum ama bak Resulullah öyle yapmıyormuş. O zaman ben Resulullah'a uyayım. Değil mi? Resulullah öyle yapmış, onlar öyle insanlardı. Bu devir öyle değil. Bu laf da çok kullanılıyor. Hep kendimizi böyle taca atan, değil mi? İşlerle uğraşıyoruz. Yük gelmesin, bana bir şey olmasın, ben sadece lafla gemiyi yürüteyim, işime yansımasın. Çile çekmeyeyim, sıkıntı çekmeyeyim. İnsanların kabul gördüğü, kabul ettiği şeylerin zıttına bir şey yapıp onların muhalefetine uğramayayım. Bunlardan kaçalım. Müminlik zor zanaattır ama yardımcısı Allah'tır. Sen o yola bir gir, o çileye bir talip ol, bak nasıl kolaylaşıyor. Çünkü Allah'ı unutuyoruz. Çok sosyolojik yaşıyoruz. Hep böyle veriler üzerinden konuşuyoruz. Ben kendimi de bazen sorguya çekiyorum. İşte dünya şöyle oluyor, bilmem ne oluyor, toplum böyle oluyor. Hep dışarıdan bahsediyorum yani. Sana ne oluyor? Sen ne alemdesin? Senin eğilimlerin ne? Senin gidişatın nereye doğru? Bu soruyu sormak ahlakı düzeltmeye asıl vesile oluyor. Yani ben ne yapıyorum? Benim hala yapmadığım şeyler var. Kurtulamadığım zaaflarım var. Geçen bir mülakatta sordular, hocam hiç olmasın dediğiniz bir özelliğiniz var mı? Var vallahi, ben sabırsızım. Bu sabırsızlıktan çok çekiyorum. Gençliğe göre daha sabırlıyım. Bu kadar dayak yedikten sonra, hayatın tekme tokat tartaklamasına uğradıktan sonra istersen hala sabırsız ol. Yani olamıyorsun tabii. Biraz insan törpüleniyor. Fakat ben hala sabırsızım. Şeker hastalığı verdi Allah, sabrı orada öğrensin diye. Ondan bile tam öğrenemedik. Böyle çok zaaflarımız var. Mesela bunlar üzerinde durmak yerine böyle dünya ile ilgili büyük laflar, dünya şuraya gidiyor, o onu yapar, Çin buraya girer, Rusya oradan çıkar. Yani evet, onlar da olabilir de asıl mesele benim dünyamı nasıl gördüğümdür. Nasıl düzeltmeye çalıştığımdır. O yüzden ahlakta da temel özne benim. Toplum değil. Toplum çok bozuk. İnsanlar çok ahlaksız. Sen? Tamam, insanları düzeltebilir misin? Düzeltemez. Kendini düzeltebilirsin. Zaten Allah da seni sana sorar. Yani Türkiye toplumunu senden sormayacak mahşerde. Bu insanları niye düzeltmedin demeyecek. Kendini niye düzeltmedin? Ailen, sorumlu olduğun iş, tanıdıkların, akrabaların neyse. Evet, onlar. O yüzden Allah yardımcımız olsun. Vallahi doğruluk dediğim gibi kahramanlıktır. Asıl kahramanlık ahlaklılıktır. Asıl akıllılık ahlaklılıktır. Yani hayatımızda inşallah bunlara göre tanzim edersek daha güzel bir insan oluruz. Hem dünyamız güzel olur, hem ahiretimiz güzel olur, hem çevremize bir faydamız olur. Değil mi? Niye bizden de güzel? Saadettin Hocam'dan güzel bir insan olmuş. Bizden de olabilir.
Sezai Bey'den olmuş rahmetli. Bizden de olabilir. Necip Fazıl rahmetli. Abi senden de olabilir. Ya bunlar ayrı bir özellikleri yok. Onlar da senin gibi nefsi olan insanlar, istekleri olan insanlar, hayatlarını yaşamış, inmiş, çıkmış. O yüzden inşallah biz de buna niyetlenelim. Amelimizi, hayatımızı ona göre yaşayalım. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün biraz böyle oldu ama bu da kötü olmadı inşallah. Hep illa slide değil mi olması gerekmez. Bazen göstermeden de göstermeye çalışmak benim için de öğretici oluyor. Soru var mı acaba? Peki, önümüzdeki ay Allah ömür verirse hayırla, saadetle daha ahlaklı olarak ben başta olmak üzere, daha akıllı olarak ben başta olmak üzere inşallah Allahu Teala kavuştursun. Hepinize saadetler, sağlıklar diliyorum.